Selam arkadaşlar, hepiniz dövme dersi videomuzun 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konumuz dövme iğneleri. Dövme iğnelerini hep beraber tanımlayacağız burada. Aklınızdaki bütün soru işaretleri bu videoda gidecek. Ve araştırdığım kadarıyla bu kadar da detaylı bir anlatım yok. O yüzden beni pür dikkat izleyin. İsteyen de not alsın bir kenara. Çünkü bu bilgiler gerçekten sizler için çok önemli. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Bu videonun devamını sizlere göre çekeceğim. İsteklerinize göre videolar olacak. O yüzden abone olabilirsiniz bana. Bu arada hemen şu kenarda Instagram adresimi yazıyorum. Engin Karahasan _ oradan da benim yapmış olduğum tüm çalışmaları inceleyebilirsiniz. Nasıl bir kişiden eğitim aldığınızı görmüş olun en azından. Ve aklınızda takılan başka sorular varsa onları da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi en başta bu videolar sizler için çok değerli ve kıymetli bilgiler. O yüzden beni pür dikkat izleyin. Günümüzde kullanılan iki tane dövme iğnesi tipi var arkadaşlar. Tiki çubuk iğne. Bu önünüzde gördüğünüz uzun iğnelerin adı çubuk iğne olarak geçiyor. Bir diğeri de sol taraftaki iğneler kartuş iğne olarak geçiyor. Bunların kullanımı daha kolay. Tak, çevir ve işleme başla. Çubuk iğneleri kullanmak için ekstra olarak tip ihtiyacımız var. Tip de dövme iğnesi ucu oluyor. Bunlar olmadan çubuk iğneyi de kullanmamız mümkün değil. Çok fazla kafa karıştırmadan anlayacağınız şekilde anlatacağım arkadaşlar. Bunları size bilgisayardan göstereceğim. Evet arkadaşlar, sizlere daha önceden hazırladığım çizimlerle örneklendirme yapacağım. Elime iğneleri tek tek alıp kamera karşısında göstermek istemedim. O şekilde çok fazla bilgi karmaşıklığı yaşadınız. Bu şekilde size çizim yaparak daha iyi anlatacağımı düşündüm. Ve hafızanızda daha iyi kalacak. Dövme iğneleri hakkında merak ettiğiniz bütün soruları burada yanıtlamış olacağız. İlk iğnemize başlayalım. İlk iğnemiz Round Liner iğnemiz. Kısa ismiyle RL. Kelime anlamı round'un yuvarlak demek. Liner, line'dan geliyor olarak düşünün. Çizgi. Bir diğer ismiyle astar. İkinci iğnemiz Shader RS. Shader gölgelendirici demek. Gölge iğnesi. Hemen alt tarafı zaten yazdım bu şekilde. Üçüncü iğnemiz Flat. Flat'ın anlamı da düz demek. Kısa ismi de F. Birazdan zaten iğne yapılarını gösterdiğim zaman daha iyi anlayacaksınız neden düz olduğunu. Son iğnemiz de Magnum. Kısa ismiyle M. Bu da dövmeciler tarafından en çok tercih edilen iğne türlerinden biridir. Şimdi bu iğnelerin yapılarını görelim. O zaman daha iyi anlayacaksınız isimlerini. Uzaktan hemen göstereyim. Liner ve Shader'a 7 iğne olarak örnek verdim. Flat ve Magnum'a da 9 olarak örnek verdim. Çok fazla bilgi karmaşıklığı olmasın diye tek bir iğne türünden devam ediyoruz. Yani 7R şundan dolayı 7 tane iğnenin bir araya gelmesinden oluşuyor. 7R de aynı şekilde 7 tane iğnenin bir araya gelmesinden oluşuyor. İkisinin arasındaki zaten farkları görebiliyorsunuz. RL'deki iğne yapısı daha sıkı ve ortasında bir iğne daha var. Daha net çizgi almamızı sağlayan yapıya sahip. 7R de daha boşluklu bir yapıya sahip iğne arasındaki. Bu da daha kolay gölgelendirme yapmamız için imkan sunuyor. Bunu daha detaylı anlatacağım birazdan size. Sadece biraz aklınızda bir şeyler oluşsun diye gösteriyorum. Flat'ın anlamını zaten az önce söylemiştim. Düz demek. Burada zaten iğnelerin yan yana gelmesinden oluşan bir iğne türümüz. 9 tane iğnenin yan yana gelmesinden oluşuyor. Magnum'da Flat'a göre 2 sıra düz iğnenin yan yana gelmesinden oluşan bir iğne türümüz. Arkada 5 tane iğne var. Önde de 4 tane iğne var. Bu alt kısımdakilerde zaten onların örnek olarak görsel koydum. Orada daha çok iğne var. Onlara kafanız karışmasın. Yani iğne yapını daha yakından görmeniz için bu şekilde bir görsel size sundum. Şimdi isterseniz daha da detaya gidelim. Bu arada arkadaşlar not almayı unutmayın. Çünkü
vereceğim bilgiler gerçekten sizler için çok kıymetli bilgiler. Ve yeni başlıyorsanız ve amatör olarak bu sektördesiniz, bir altyapınız varsa bu bilgilerle kendini daha üst seviyeye getireceksiniz. Evet arkadaşlar, bölüm 2'deyiz. Bu bölümde dövme iğnelerinin kodlarını öğreneceğiz. Biliyorum en çok kafanızın karıştığı bölüm aslında burası ama burada bütün karışıklıklar gidecek ve daha iyi anlayacaksınız iğne kodlarının ne işe yaradığını. Ama öncelikle YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hemen şu kenarda da Instagram adresim yazıyor. Engin Karahasan _ Oradan da beni takip edip yapmış olduğum çalışmaları inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsanız eğer yani bana destek olmaya çalışın ve bolca yorum atın. Aklınızda takılan sorular varsa onları da yorum olarak yazın. Oradan size cevap vereceğim. Beni Instagram'dan bulup mesaj atan arkadaşlar da oluyor. Elimden geldikçe onlara da cevap veriyorum. Ama benim tercihim YouTube sayfama yorum atmanız. En azından orada bir etkileşim olur ve herkes o bilgiden yararlanmış olur. Mümkün oldukça YouTube videolarıma yorum atarsanız beni daha çok mutlu edersiniz. Eğer not kartlarınız hazırsa başlayalım. Gerçi bu video her zaman YouTube'da olacak. Oradan da devamlı açıp izleyebilirsiniz. Arkadaşlar Round Liner iğnesinden örnek vereceğim. RL çizgi iğnesi. Burada verdiğim örnek bütün iğnelerde geçerlidir. Tek tek hepsinden örnek vermek istemedim. Çünkü kafanız karışmasın. Bu şekilde eminim daha iyi anlayacaksınız. Hemen sol tarafta bir şemamız var. Bu şema üzerinden gidelim. Burada iki tane renkte rakam yazıyor. Kırmızı rakamlarımız yani sol taraftakiler kalınlık, sağ taraftakiler iğne sayısı. Örnek olarak size yine 10 kodlu iğneden örnek vereceğim. Birazdan öbürüne detaylı şekilde anlatacağım. Bunu daha iyi anlamanız için size görsel bir şekilde göstereyim. Bu elimdeki aldığım iğneyi istersen hep beraber bir okuyalım. Buradaki 10 ibaresi iğnenin kalınlığını anlatıyor. 0,7 olan kısım kaç tane iğne olduğunu söylüyor. RL yazan kısım da iğnenin ne işe yaradığını anlatıyor bize. RL Round Liner dediğimiz çizgi iğnesi demek. Şu ortadaki kısım yani tarih, üretim tarihi. Bu kısımda son kullanma tarihi arkadaşlar. Az önce izlediğiniz videoda size iğne okumasını gösterdim. Orada 10.07 RL olarak örneklendirme yaptım. O yüzden burada da aynı şekilde devam edeceğiz. Hemen sol tarafta 7 R'lerin yapısını çıkardım ortaya. Soldaki rakamlar iğnenin kalınlığını gösteriyor. Kırmızı olan yerler. Sağdaki rakamla da iğnenin sayısını. İlk başta size kalınlıkları öğretmek istiyorum. Hemen bir şema ile göstereyim. İğnemiz bu şekilde arkadaşlar. İğnenin sivri yeri değil, iğnenin demir yeri yani boru olan kısmını düşünün. Oranın kalınlığı aslında bu. Ve yanda gördüğünüz bütün kodlar 06, 08, 10, 12 kodların 1 milimetrik değeri var. Onları da hemen size göstermek istiyorum. 06 0.20 milimetrik, 08 0.25 milimetrik, 10 0.30 milimetrik, 12 ise 0.35 milimetre değer veriyor iğne olarak. Daha detaylı anlayalım. İğnenin sivri kısmı değil yani buradaki ölçülerin sahibi. İğnenin üst tarafı hemen şurada gördüğünüz gibi. Bunu işaretleyeyim. Daha iyi aklınızda kalsın. Burada da göstereyim. Bu kısım arkadaşlar iğnenin sivri kısmı. Burası değil yani. Yani iğnenin kalınlığı bu değil. Kodların kalınlık verdiği kısım. Hemen bir tane daha örnek vereyim. Şuradaki iğneyi seçeyim. İğnenin bu kısmı. Bak simsiyah yaptığım yer. Bu kalınlıkla buraya ölçü veriyor. Ve cetvel olarak da zaten size gösterdim burada. Orada da yazıyor. Yani bizim
cetvel 1 milim dediğimiz yer şurası yani. Burada 10 milimetrelik olarak düşünün. 2 milim dediğimiz yer burada 20 milimetrelik olarak. Yani aslında basit. Bunları zaten zamanla daha hızlı şekilde anlayacaksınız. Bu şemayı her zaman aklınızda tutun. Yani kafanız karışsa tekrar buraya gelip bakabilirsiniz. Son olarak da size birkaç tane daha iğne çeşidi göstermek istiyorum. Onları göstermeden önce bizim en çok kullandığımız iğne kodları da şunlar. Hemen işaretleyerek gösterdim. 10 kod ve 12 kod. Ama ince detay işlem yaptığımız zaman 0.8 kodluyu da kullanıyoruz. Yani 0.6 kodu çok fazla tercih etmiyorlar. Çünkü çok ince iğne. Onu da ince detaylı çalışan kişiler kullanıyor. Ve size iğne örneği vereyim birkaç tane daha. Hemen sağ tarafta görüyorsunuz. 3 LR, 5 LR, 7 LR, 9 LR. Bu şekilde devam ediyor. 11 LR, 13 LR devam ediyor. Aynı şekilde RS de aynı şekilde 3 RS, 5 RS devam ediyor. Bunun da aynı şekilde kodları var. 10 kod, 12 kod, 8 kod olarak. Burada size özellikle göstermek istediğim iğne de 5 LR. Hemen şu. Diğer iğnelere göre, RL'lere göre bunun ortası boş. Fark ettiyseniz. Bu yüzden biz çok fazla bunu tercih etmiyoruz arkadaşlar. Çünkü net bir çizgi vermiyor. Ortası boşluk bir tarama gibi bir iz bırakıyor deride. 5L ile kullanacağını da mesela atıyorum 12.05 mi kullanacaksınız? Onun yerine daha ince iğne olan 10.07 L kullanın. Zaten aynı şekilde 12.05'e eşdeğer bir iğne olacaktır. Belki daha bile ince olabilir 12.05'ten. Atıyorum 12.09 mu kullanacaksınız? Onu kullanacağınız da 10-11 RL kullanın daha iyi. Daha sıkı iğne, daha ince iğne, daha net çizgi demek. Ben o şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Round Shader'da aynı şekilde 10 kodlusu var, 12 kodlusu var. Ona göre, isteğinize göre, yapacağınız tarza göre tercih edebilirsiniz iğneleri. Şimdi isterseniz Magnum'lara geçelim. Arkadaşlar Magnum'da da aynı şekilde geçerli bu kalınlıklar. Magnum'lar bu şekilde. M1 var. Magnum Kör var. Ve Magnum M2 var. Burada da iğne yapısını görüyorsunuz. Az önce verdiğim örnekle aynı olan Magnum M1 olarak geçiyor. 5 tanesi arkaya 4 tanesi ön sırada, yani 2 sıra olan bir iğne yapısı. İğne ucuna bakarsanız şuraya bakın hemen, fare imircine. Hatta şunu burada şimdi daha iyi anlarsınız. Şu kısmı görüyorsanız daha düz bir yapıya sahip, yani dümdüz sıra sıra. Bu iğneyi biz daha çok dolumda ve renk dolumunda falan kullanmam daha mümkün. Tabi bununla gölge de atılması mümkün. Tercih meselesi. Ve Magnum Kör var. Magnum Kör ve RM dediğimiz iğne türü M1'e göre daha oval bir iğne ucuna sahip. Şunu da işaretleyeyim. Bu da daha temiz, daha soft gölge atmak için işimize yarıyor. Benim en çok kullandığım iğne türlerinden biri bu. Yani daha yumuşak şekilde gölge atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu kuramadıysanız bunu da tavsiye ederim. Bir ara kullanın. Kısa ismi de MC olarak geçiyor bu.
O şekilde sipariş alabilirsiniz kendinize. Diğer Magnum'umuz da M2. Biraz uzaklaşıp daha iyi anlayacaksınız bunu. M2 dediğimiz iğne de diğer Magnum'lara göre daha sıkı bir iğne yapısına sahip. Ara boşlukları bunda yok denilecek kadar az. Bunda da daha mesela dolum işlerini daha böyle pürüzsüz iş yapmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. M2'nin de aynı şekilde kör kodlu olanlar iğneleri de var arkadaşlar. Ben onları kullanıyorum. Yani bu M1 ile M2'deki iğne yapısı gibi düz iğneyi çok fazla kullanmıyorum. Daha soft işlerde kullandığım için genelde kör kullanıyorum. Ama renk doğrumunda filan M1 ve M2 vazgeçilmez bir iğnemdir. Şimdi son bölüm olan iğne tiplerine gelelim. Bir de buna iğne ucu var arkadaşlar. İğneleri bildiğiniz kadar ve iğne uçlarını da bilmeniz gerekiyor. Onlardan size örnek göstereceğim. İki tane iğne tipi var. Yani iki tane iğne ucu var. Biri RT, bir diğeri de FT. RT'ler yuvarlak iğne, yani RS ve RL'de kullandığımız iğne tipleri. Bazılarında sadece R olarak da geçiyor bu isim. Bazılarında direkt RT olarak yazıyor. Bir de FT var. FT de Magnum ve Flat'ta kullandığımız iğne tipleri. Az önce zaten size videoda bahsettim. RT ve FT. Yani ismi round tip. Yuvarlak uç demek. Yuvarlak uçta zaten anladığınız gibi çizgi iğnesinde ve shader iğnede, RS iğnesinde kullanıyoruz. RL ve RS'de. Diğeri de FT. O da flat tip. Düz uç demek. Onu da Magnum ve Flat'ta kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi mesela örnek olarak size çelik uçlardan gösteriyorum. Bu uçlar eskiden çok kullanılıyordu. Kullanat uç yoktu. Tek kullanımlık uçlar yoktu. Bunlar kullanılıp dezenfekte edip sterilizasyondan geçip tekrardan kullanılıyordu. Ama artık bunlar tarihe karşı diyebiliriz. O yüzden size bu görselden örnek vereceğim. Artık bu tarz uçları kullanıyoruz arkadaşlar. Tek kullanımlık ve çok da kullanışlı. Hemen ortadakini zaten görüyorsunuz. FT dediğimiz bir uç. Zaten içindeki de Magnum iğnesi. Bu en baştaki de RT, yuvarlak uçlu iğneler için kullanılan bir tip. İsmi tip olarak geçiyor. Yani o şekilde dövme malzemesinden sipariş alabilirsiniz. Ve bu tarz ortada gördüğünüz uçlar da mevcut. Ama ben çok fazla kullanmıyorum. Belki alışkanlığımdan dolayıdır. Bunların ucu daha çok açık. Mesela buradaki D'nin ucuna bakın. Bu tercih meselesi. Belki sizin daha çok hoşunuza gider. İğnenin ucunu görmeniz size daha çok fayda sağlayabilir. Bunu kullanabilirsiniz. Bir de bu şekilde DT olan bir uç var. Bu da daha çok üçgensi bir uca sahip. Ben bunu da denedim ama çok memnun kalmadım. Muhtemelen devamlılık alışkanlığından dolayıdır. Kapılı olması benim için daha iyi. Yani bu ET ve FT diyelim. Bunları kullanmak daha da çok hoşuma gidiyor. Bazı alışkanlıklardan vazgeçmiyorum ben. Ama kartuş iğnelerde genel olarak çoğunun ucu açık olarak geliyor. Orada ama kullanışı. Ama çubuk iğnede arkadaşlar çok kullanışlı olduğunu söyleyemem. Kartuş iğnelerde şöyle bir durum var. Bunu da isterseniz bir kenara not alın. İğne okumasında mesela burada 10-13
RM olarak yazıyor. Ama bazı iğnelerde burada 10 yazmaz. Onun yerine 30. Yani sadece direkt iğne kalınlığını size verir. 30-13 RM olarak yazar. O yüzden sizin de kafanız karışmasın. Onu da diğer bir iğneden size örnek vereyim. Bunu genelde kıvatlama iğnelerinde olur. Burada görüyorsunuz. 30 5 RLT. Buradaki 30 yani 10 kod demek. Bu da dipnotos olarak geçsin. Buna da aynı şekilde 3 RT, 5 RT, 7 RT, 9 RT, 11 RT olarak devam ediyor. Magnum'da da yani Flat'da da 5 FT'den başlıyor. O şekilde ilerliyor arkadaşlar. Zaten yukarıdaki şemada detaylı şekilde görüyorsunuz. Flat ve Magnum FT, RR ve RS, RT. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa onu da yorum olarak yazın. Size oradan cevap verebilirim. Ama anladığınızı düşünüyorum. Böyle bir detaylı bir anlatım yoktur burada. Umarım işinize yarayacak bilgiler vermişimdir. Size ekstra bir bilgi vereyim. Bunu bir kenara not alın. 10 kodlu bir iğnede örnek olarak 1007 RR iğnesinde 7 RT uç kullanmamıza gerek yok. Yani iğne tipi kullanmamıza gerek yok. 10 kodlu daha ince bir iğne olduğu için daha ufak bir tipi kullanmamız mümkün. Onu da örnek olarak size göstereyim. Bu elimde gördüğünüz 5 RT. Bunu açıyorum. Bu da 1007 RR çizgi iğnemiz. Yani rahatlıkla iğne tipinden geçecektir iğnemiz. Bu da kenarda bir bilgi olarak kalsın sizde. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna daha geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınızda takılan sorular varsa onları yorum olarak yazın. Size seve seve yanıt verebilirim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. Bundan sonraki videomuz da şu olacak. Dövmeli çizgi nasıl atılır? Bu konu hakkında size yeni bir video çekeceğim. Suni deri üzerinde size çizgi atmasını göstereceğim. O yüzden bildirim zilini açmayı da unutmayın. Hoşça kalın.